Herkese merhaba. Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu yapımı çok kolay motifli büstiyer çalışmasını yapacağız. Sadece 4 tane beşgen motiften oluşuyor. Bunu yaparken ben Alize Cotton Gold kullandım. Ben çok küçük bir örnek çalışması yaptım. Yani bu haliyle tahminen Türkiye bedenine göre XXS olması gerekiyor. 32 beden, 34 beden olması gerekiyor. Yine de size ölçüleri vermek istiyorum. Şimdi kol altından göğüs genişliği toplamda 80 santimetre, yani 40-40-80 santimetre. Şöyle tam göğüs altında, yani bel bölümü de toplamda 60 santimetre. Bu haliyle benim tahminim 12-14 yaş grubu çocuklara daha rahat olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi XXS ya da 3XS olabilir, 32 beden. Şimdi ben örnek çalışması için bu şekilde yaptım. Size daha büyük nasıl yapabileceğinizi videonun içerisinde anlatıyorum. Ayrıca bunu yaparken Alize Cotton Gold ipini kullandım ve bir yumaktan bu kadar arttı. Tartmadım ipimi ama sanırım 30 gram artmış olması gerekiyor. Yani çok az ip kullandım. Eğer böyle ince iplerle örmek isterseniz motifinizi videoda anlattığım gibi biraz daha büyük yapabilirsiniz. Ve buradaki sıra sayılarını yine olduğu gibi koruyarak sadece motiflerinize sıra ekleyerek daha büyük yapabilirsiniz. Dediğim gibi daha ayrıntılı olarak videoda anlatıyorum. Ayrıca ben Alize Cotton Gold ile 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sadece videoda göstermeyi unuttuğum bir yeri söylemek istiyorum. Şimdi şu kenar kısımlarını aynı renkle yapmıştım. Daha sonra bu şekilde farklı renkle yaptım. Daha güzel oldu. Kenar kısımlarını burada, yani hepsini tamamladıktan sonra şu kısımdan bakın atlayarak yaptıktan sonra şu askıların kenarına da yaptım. Sizler isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Askıların kenarına yaparken buradan başladım. Şöyle ilerledim ve buradan, bakın burada işte buradaki 3 zincir boşluklarına sık iğneler yaparak yine bu tarafa atladım. Askının diğer tarafını tamamladım. Burada trabzanların, yatay trabzanların aralarına batarak yaptım. Bu şekilde askımız biraz daha kalın olmuş oldu. Daha güzel oldu. Şöyle bakın, diğer halde bu şekilde olmuştu. Daha ince olmuştu bu şekilde. Onu da söylemiş olalım şimdi burada. Evet, hazırsanız ve videolarımın devamı için hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen başlayalım. Toplamda 3 tane motifimi tamamladım ve birleştirmesini de yaptım. Bakın bu şekilde. Ve dördüncü motifi sizlerle beraber yapacağız. Aynı zamanda birleştirmesini de burada görmüş olacağız. Şimdi hemen motifimizle devam edelim. Şöyle ben tığıma bir ilmek attım. 3,5 milimetre tığ kullanıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine battım ve kaydırmayla kapattım. 1, şöyle ipimi gizliyorum. 2 ve tekrar 3 zincir çektim. Halkamızın içine bir ikili trabzan. Arada bir zincirimiz var. Bu baştakiyle birlikte 2 tane ikili trabzanımız oldu. Bir zincir ve halkamızın içine tekrar 2 ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir ve 2 ikili trabzan. Şimdi bu ilk sırada biraz gerginlik oluşabilir. Tığınızı gevşek tutarak yaparsanız daha iyi olur. Bu aradaki zincir sayılarını arttırma yapmayacağız. Sadece elinizi biraz gevşek tutabilirsiniz. Hafif gergin de olabilir, hiç sorun değil. İkinci sırada aynı şekilde gergin oluyor. Çünkü ben birkaç kere denedim farklı şekillerde, yine de gerginlik oluştu. O yüzden üçüncü sırada motifimiz düzeliyor. O yüzden endişe etmenize gerek yok. Evet, şimdi 2, 4, 6, 8, 2 tane daha yapalım. 10 tane ikişerli trabzan grubumuz olacak. Aralarda bir zincirimiz var. Şimdi sonda bir zincirimi çektim. Şu ilk trabzanın, yani ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız.
sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, aradaki bir zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Yine burada da çok sıkı yapmayalım. Şöyle biraz gevşek tutuyorum elimi. Tekrar sırada gelen trabzanların üzerine yine ikili trabzan yapalım. Sırada gelen bir zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Şimdi bu sırayı tamamlayayım. Size hemen ne kadar gergin olduğunu da göstereceğim. Son bir zincir boşluğun içine de yine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle bakın gösterecek olursam gördüğünüz gibi biraz gerginlik oluştu. Bu kadar gergin olduysa önemli değil. Üçüncü sırada bu düzelecek. Şimdi yine ilk trabzanın ve şöyle ilk zincirinin içine battım ve burayı kaydırmayla bağladım. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Kaydırma yapmış olduğumuz ilk trabzanın içine batıyorum yine. Buradan bir ilmek aldım. Yarım ikili trabzan yapacağız. İlk ikisini topladım. Şöyle uzattım. Diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım. Yine aynı yere batıyorum. Tekrar yarım ikili trabzan. İlk ikisini aldım. Şimdi tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Arada bir zincirimiz var. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine yine aynı şekilde 3 tane yarım ikili trabzan yapıyoruz ve hepsini birlikte topluyoruz. Şöyle ilk iki ilmeklerini aldım. Bu defa 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine 3 tane yarım ikili trabzan ve hepsini birlikte topladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burada sadece 3 tane trabzanımızın üzerine 3 tane yarım ikili trabzan yaptık. Aralarda bir zincirimiz var. Bir ip aldım. Şimdi sırada gelen bir trabzanı atlıyorum. İkincisinin üzerinden şöyle birini atladım. İkincisinin üzerinden yine sırasıyla 3 trabzanın üzerine üçer tane yarım ikili trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde aralarda bir zincirimiz var. Şöyle üçüncüsü, burada biraz trabzanlarımı da uzatarak yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle ipimde biraz. Evet, bu kadar yeterli. Evet, yine arada 5 tane zincirimiz var ve sadece bir tane trabzan atlıyorum. Yine 3 tane trabzanın üzerine aynı şekilde devam ediyoruz. İkinci sırayı bu şekilde tamamlayalım. Şöyle gösterecek olursam bakın bu şekilde tamamlayacağız. Üçüncü sırayı. Sırayı tamamladığım, başladığım yere tekrar geldiğim sonda yine bir tane trabzanımız arttı ve 5 tane zincirimi çektim. Hemen ilk baştaki şu üçerli grubumuzun şöyle tepesine batıyorum. Kaydırmayla bağladım. Şimdi bu arada şu bademlerimizin arasında bir zincir boşluğumuz var. Buraya geldim ve kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı şekilde bir tane badem yapalım. Yani 2 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir zincir, sıradaki bir zincir boşluğuna aynı şekilde 3 tane yarım ikili trabzan. Hepsini birlikte topladım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir ip aldım. Şimdi buraya V boşluğu yapacağız. Şöyle zincirimiz uzun olduğu için şöyle tutuyorum ben. Hemen buraya şöyle uzatarak bir ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. Buraya bir
V boşluğu yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı şekilde buraya geliyorum. Bir zincir boşluklarına yine 3 tane yarım ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir, yine sıradaki boşluğa 2 ve 3. Şimdi yine 5 tane zincir çekelim. 3, 4, 5. Hemen buraya bir V boşluğu yapıyoruz. Şöyle bir ikili trabzan. 1, 2, 3. Tekrar bir ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Evet. Aynı şekilde dördüncü sırayı tamamlıyoruz. Dördüncü sırayı tamamladım. Beşinci sırayla devam edeceğiz. Sonda yine V boşluğunu yaptıktan sonra 5 tane zinciri çektim. Hemen buradaki bakın şu üçerli grubumuzun şöyle bademimizin tepesine battım. Aynı şekilde kaydırmayla bağladım. Şimdi yine kaydırmayla bir zincir boşluğuna geldim. 1, 2, 3 zincir. Şimdi burada eksilterek devam ediyoruz. Tekrar 2 yarım ikili trabzan ve hepsini birlikte topladım. Artık bir tane bademimiz kaldı. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi şu ilk boşluğumuza buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi V boşluğunun içine aynı şekilde V boşluğu yapıyoruz. Yani bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen bir sık iğne yaptım. Ben de her seferinde sayıyorum çünkü bir yandan anlatırken bakın şu anda 3 tane çektim. 4, 5 tane daha zincir çektim. Sayıları karıştırabiliyoruz. Ve tekrar burada bir tane badem yapıyoruz. Bir zincir boşluğuna 3 yarım ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. İlk boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Yine V boşluğunun içine V boşluğu. Burada 3 zincirimiz var. Burada karıştırıp 5 tane çekmeyelim. Tekrar bir ikili trabzan yaptım ve yine 3, 4, 5 tane zincirle devam ediyoruz. Şöyle daha iyi görebilirsiniz. Altıncı sırayı tamamladık. Yedinci sırayla devam edeceğiz. Burada yine sona geldiğimiz zaman aynı şekilde kaydırmayla 5 tane zincirimi bağladım. Şimdi burada hemen ilk boşluğun içine geliyorum ve şöyle kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şimdi 2 ikili trabzan. Zincirimizle beraber 3 tane olacak burada. Bakın. Tekrar sıradaki boşluğa atlıyorum. 3 ikili trabzan. Şimdi sıradaki V boşluğuna köşe yapacağız. İlk köşemizi yapalım burada. 3 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar devam ediyoruz. Yani bütün boşluklara 3 ikili trabzan yapacağız. 7. sırada V boşluklarının içine de köşe yapacağız. Toplamda 5 tane V boşluğumuz var. Motifimiz beşgen olduğu için her V boşluğuna 3 ikili trabzan, 3 zincir ve tekrar 3 ikili trabzan yapıyoruz.
Şimdi başlangıçta sıranın ortasından başladık. Bakın iki köşenin ortasından başladık. Şimdi burada yine bütün boşluklara 3 tane ikili trabzan. Tekrar köşeye geldim. Yani V boşluğunun olduğu yere buraya bir köşe yapıyoruz. 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Evet. Aynı şekilde 7. sırayı tamamlıyoruz. İkinci sırada yani son sıramızda da birleştirme ile devam edeceğiz. 6. sırayı tamamladım. 7. sırada birleştirme ile devam edeceğiz. Ondan önce motifimizin ölçüsünü nasıl daha küçük ya da daha büyük yapabiliriz? Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi kullanmış olduğunuz ipi daha kalın ip kullanırsanız, benden daha kalın bir ip kullanırsanız daha büyük bir motif elde edebilirsiniz. Aynı sıra sayılarıyla. Ben 7 sıra ördüm ve benim motiflerimin ölçüsü 20 santimetre oldu. Kullanmış olduğum ipin uzunluğu 100 gramda 330 metre uzunluğuna sahip ve 3,5 milimetre tığ kullandım. Şimdi sizler biraz daha kısa metre uzunluğuna sahip kalın koton ipler kullanırsanız motifiniz aynı sıra sayısıyla 20 değil de 22 santimetre olacaktır. Şimdi benim burada 38 şöyle esneme payıyla 40 santimetre genişliğinde bir ölçüye ulaşmış oldum. Yani beden genişliğine 34, 36, 38 beden için. Sizler tabi dediğim gibi kalın ip kullanırsanız aynı sıra sayısıyla 40 değil de burada 42, 44 santimetre ya da 45 santimetre genişliğine de ulaşabilirsiniz. Ya da bir sıra fazladan örebilirsiniz. Yani 7 sıra değil 8 sıra örerek her bir sıra eklediğinizde 4 motifte 8 santimetre. Tabii ki burada 1 santimetreyi baz alıyorum ben bir sırada. Bu kullanmış olduğum ip ve tığ numarasıyla 1 santimetre. Ama daha kalın bir ip kullanırsanız 1 santimetrenin üstüne çıkacaktır. O zaman da sık iğne sırası yapabilirsiniz. Fazladan yapmak isterseniz. Yani sizin örmek istediğiniz şu kısımdaki şöyle genişliğin, bütün bedenin genişliğini öncelikle baz alarak ona göre motiflerinde örmüş olduğunuz motiflerin santimetresini ona göre sıra sayılarını arttırarak ya da kalın iplerle daha da büyük tığ numarası kullandığınız zaman burada motifiniz geniş olacaktır. Çocuklar için örmek isterseniz 7 sıra değil yine ince iplerle benim kullanmış olduğum Alize Cotton Gold'la 3,5 değil 3 milimetre tığ kullanarak sadece 6 sıra bu şekilde örerek de birleştirme yapabilirsiniz. Bu robadan kumaş dikerek elbise yapılan beşgen motifler var. Onlarla da değerlendirebilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar. Söylemeyi unuttuğum şeyler varsa sizler bana yorumlarda sorabilirsiniz. Şimdi burada sırayı tamamladım. Tekrar yeni sıraya 2-3 zincirle başlıyoruz. Şimdi sıradaki trabzan üzerinden devam ediyorum. Bütün trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Evet, köşeye geldiğimiz zaman yine aynı şekilde 3 ikili trabzan, 3 zincir ve 3 ikili trabzan yapıyoruz. Eliniz çok gevşek olabilir. O zaman burada sadece 2 ikili trabzan da yapabilirsiniz ya da 2 zincir çekebilirsiniz. Şimdi benim elim çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Bu şekilde tam denk geldi. Şimdi burada birleştirmeyi göstereceğim. Ben daha fazla ilerlemeden hemen köşe boşluğundan itibaren şöyle köşeye geldiğimiz zaman sizler tabii ki buradaki kenar kısmında örüp şu ikinci köşeden ya da üçüncü köşede de buna devam edebilirsiniz. Şimdi burada hemen ben size kısacık göstereceğim. Şimdi köşede 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle bir zincir çektim. Çünkü köşelerde 3 zincirimiz var.
ön yüzden, yani bakın ters yüzleri birbirine bakıyor. Şöyle yaptığımız zaman şu kenarı birleştireceğim. Bir de motiflerimizi böyle koyduğumuz zaman şu sivri kısımları yukarıya gelecek hepsinin. Bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Evet, şöyle bakın, sivri kısmı yukarıya geliyor. Düz kısmı aşağıda kaldı. Hemen buradan tığımdan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Buradan geçirdim. Şöyle çektim. Kapattım. Tekrar bir zincir. Çünkü 3 zincirimiz var köşede. Şimdi bir ikili trabzan yaptım. Buradaki köşeye tekrar tığımdan çıkardım ilmeği. Şöyle ilk trabzanın üzerinden, bakın bu taraftan şöyle 2 ilmeği birlikte alıyorum. Buradan ilmeğimi tekrar taktım. Şöyle çektim. Zincir çekmiyorum. Tekrar ipimi aldım. Köşe boşluğuna ikinci ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi çıkardım. Ve ikinci trabzanın üzerine battım. Tekrar buradan kaydırmayla ilmeğimi geçirdim. Ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Köşenin içine. Tekrar buraya geldim. Şimdi burada da yine üçüncü trabzanın, burada kaydırma yapmayalım. Şu anda ben de kaydırma yaptım mı bilmiyorum. Şöyle burada sırayla bütün trabzanlara, bazen bir tanesinin üzerine 2 kere batabilirsiniz. Ona dikkat edelim. İlmeğimi çektim. Direkt ipimi aldım ve sıradaki trabzanın üzerinden devam ediyorum. Şöyle kapattım. İlmeğimi çıkardım. Bu taraftan sıradaki trabzanın şöyle üzerine batıyorum. İlmeğimi buradan çektim. Hemen ipimi aldım. Sıradaki trabzanın üzerine battım. Evet. Çok kolay bir birleştirme tekniği. Ben şimdi burada biraz yavaş yapıyorum. Çok seri bir şekilde de, yani tığdan ilmeğimizi çıkartıyoruz ama seri bir şekilde de ilerleyebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman 3 tane trabzanımızı, yani bir tane trabzan yaptık. Karşı tarafta yine köşenin içindeki 3 tane trabzanı tek tek birleştirme yapıp yine burada yapmış olduğumuz gibi köşede kaydırmayla, şimdi oraya gelip tekrar göstereceğim, vazgeçtim. Hemen şöyle buradan ilmeğimi çekmiştim. Hemen köşeye geldiğimde tekrar geliyorum. Köşenin olduğu yere geldim. Yine burada 3 tane trabzanımı yaptım. Karşı tarafta bakın bu şekilde birleştirmemi tamamladım. Şimdi burada zincir çekmeden şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Yine köşenin içinden bu şekilde ilmeğimi çektim ve bir zincir çekip tekrar köşenin içine trabzan yaparak devam ediyorum. Artık birleştirme yapmadan devam ediyoruz. Şimdi bu kenarı trabzanların üzerine trabzan yaparak devam edeceğiz. Bu son motif olduğu için bu bir kenarı tamamladıktan sonra, yani sıradaki köşeye geldiğimiz zaman diğer başlangıçtaki motife birleştireceğiz. Yani şöyle hemen göstereceğim. Bakın bu şekilde buraya kadar geleceğiz. Burada köşenin içine 3 tane trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekip yine ilmeğimizi şöyle, bakın bu tarafa ilmeğimizi buradaki köşenin içinden çekeceğiz. Daha sonra köşenin içine yine bir trabzan yapıp karşı taraftaki ilk trabzandan itibaren birleştirmeye devam edeceğiz. Yani şu şekilde son kısmı da birleştirip artık ipimizi burada şu kısımdan da döneceğiz. Yine burada döndüğümüz gibi buradan döneceğiz ve şurada ipimizi bağlayıp kaydırmayla biraz uzun bırakarak keseceğiz. Şimdi bunu tamamladıktan sonra tekrar geleceğim ve son şöyle kenarda yapmış olduğumuz trabzan sırasını yapacağız. Aynı zamanda da burada şu köşe boşluklarının içinden artık askılarımızı yapmaya başlayacağız. Motifimizin birleştirmesini tamamladım. Şimdi hemen şöyle 2 sıra ekleyeceğiz bu üst kısımda. Hemen şöyle ilk buradan köşeden başlıyoruz. Tığıma bir ilmek attım ve direkt sık iğne yaparak başlıyorum
ve 2 zincir çektim. Hemen yine köşeyi tamamlamadan yarım köşe yaparak başlıyorum. 2 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar sırayı tamamladığımızda burada köşeyi tamamlayacağız. Şöyle çekelim. Şimdi buradan itibaren hemen trabzanların üzerine yine trabzanlar yaparak devam ediyorum. Sadece kol altında küçük bir kesme işlemimiz var. Onu göstereceğim. Şöyle hızlıca kol altına kadar geleceğim. Evet, şimdi kol altının olduğu yere kadar geldim. Şöyle bakın, motiflerin birleştiği noktalar. Şimdi burada 2 tane köşe boşluğumuz var. Şöyle tekrar gösterecek olursam bakın, bir kenara ördüm. Köşe boşluğunun olduğu yere geldim. Şimdi burada kol altında volanlanma olmaması için şöyle buradan bir trabzan yapıyorum. Son 2 ilmeği tığda bırakıyorum. Yani ilk ikisini topladım. Yarım ikili trabzan yaptım. Daha sonra ikinci boşluğa battım. Buradan da ilk ikisini aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Şöyle hepsini birlikte topladım. Yani burada kesme işlemi yapmış oldum. Tekrar trabzanların üzerinden yine devam ediyorum. Bundan sonra farklı bir şey yok. Sadece köşe boşluklarının içine motifte olduğu gibi 3 ikili trabzan, 3 zincir, yine 3 ikili trabzan yapıyoruz. Yani şu köşeye geldiğimiz zaman 3 trabzan, 3 zincir, yine 3 ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Burada yine eliniz gevşek olabilir. Volanlanma olursa köşelerde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi ben de o şekilde deneyeceğim. Ya da 3 zincir değil, 2 zincir yaparak da burada devam edebilirsiniz. Şimdi şu kısma geldiğimiz zaman, yani şu bölüme geldiğimiz zaman yine buralarda birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Burada kesme yapmayacağız. Sadece ikinci kol altına geldiğimiz zaman burada yine yarım ikili trabzanlar yaparak kesme yapacağız. Fakat şu kısımda, yani şu ortadaki birleştirme yerlerinde, buralarda sadece boşluklara birer tane trabzan yapacağız. Yine gergin olursa ikişer tane yapabilirsiniz. Bunu elinizin ayarına göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ben birkaç kere tekrar ediyorum. Altyazılı izleyen yabancı arkadaşlar için de birkaç kere tekrar ediyorum. O yüzden gösteriyorum da bazı yerleri. Evet, şimdi ben burada toplamda 2 sıra yapacağım. Yani bu sırayı tamamladıktan sonra şu başladığım yere geldiğim zaman burada 3 tane ikili trabzan yapıp burada yarım trabzanla köşeyi kapatacağım, ya da zincirle de kapatabilirsiniz. Sonra tekrar buradan yarım köşe yaparak başlayacağım ikinci sıraya. İkinci sırayı yaparken burada yapmış olduğumuz gibi yine kesme işlemi yapacağız. Şimdi daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Burada da kesme işlemi yaparken bakın, burada şu 2 tane kesmiş olduğumuz trabzanımız tek trabzan olarak kabul ediyoruz. Yani burada bir tane var. Şimdi burada 3 tane trabzanı birden yarım trabzanlar yaparak toplayacağız. Yani şu ikisini bir kabul ediyoruz ve şu da üçüncüsü. Yani birincisinin üzerinden şuradan yarım ikili trabzan ilmekleri tığda bırakacağız. Bu toplamış olduğumuzun da zaten tam üzerine battığımızda bir tane yine yarım ikili trabzan, ikincisi ve üçüncüsünün üzerine de yarım ikili trabzan yapıp aynen burada olduğu gibi 3 tane yarım ikili trabzan yapıp kol altında üçünü birlikte toplayacağız. Şimdi ben sırayı tamamladığım zaman size o ikinci sırada da bitmiş halini göstereceğim. İkinci sırada da kol altında aynı şekilde kesme yapıyoruz. Onun dışında farklı bir şey yok. Sadece köşelerde köşeleri devam ettiriyoruz. Son olarak da yine şu beden kısmında, alt kısmında istediğiniz kadar sıra ekleyebilirsiniz. Burada kesme işlemi yok. Sadece boşluklara bir veya iki tane trabzan yapabilirsiniz. Burada farklı kenar modelleri uygulayabilirsiniz. Ben şimdi sadece 2 sıra trabzan sırası yapacağım. 2 sırada yukarıya yapacağız. Bu şekilde tamamlayacağım. Sizler farklı modellerle
geliştirebilirsiniz. Yani burada daha değişik kenar modelleri de uygulayabilirsiniz. Evet, hemen sıralarımı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, ben sıraları tamamladım. Hemen size tekrar göstermek istiyorum. Bakın, burada ikinci sırada yine kesme işlemi yapalım demiştim ama burada kesme yapmadım. Çünkü potluk oluştu kesme yaptığım zaman. Şimdi burada zaten bir tane kesme yapmıştık. Şimdi üzerine de bir tane trabzan yapınca bu şekilde düzgün durdu. Yani formu bozulmadı. O yüzden her trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptım. Şu iki trabzanımızın üzerine de bir trabzan yaptım. Dilerseniz bu son sırada motifleri birleştirdikten sonra bu şekilde iki sıra değil bir sıra da gidebilirsiniz. Yani ne kadar kalın görünmesini istiyorsanız ona göre iki sırada gidebilirsiniz. Ama iki sıradan fazla gitmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü o zaman burada artık volanlanma başlıyor. Gördüğünüz gibi hafif benim de volanlanma oldu ama şöyle düzelttiğimiz zaman motifler beşgen olduğu için şöyle toplama yapıyor. Şöyle bakın, yukarıyı şöyle açtığımız zaman, yani üzerimize giyindiğimiz zaman bu şekilde duracak. Yani hafif bir bu şekilde tutarak buhar ütüsü yaptığımız zaman formunu koruyacak. Gördüğünüz gibi burada da şöyle yaptığımız zaman formunu koruyor. Yani bu şu anda üzerimize giymediğimiz için bu şekilde görünüyor. Yoksa gayet düzgün oldu. Şimdi şu bakın, burada da yine iki sıra ekledim ve uçlarda da şöyle çok kolay bir kenar modeli yaptım. Onu da hemen burada göstereceğim. Öncelikle buradaki askımıza başlayalım. Daha sonra da yine kenar modelini göstereceğim. Hemen tığıma bir başlangıç ilmeği atıyorum. Şöyle köşe boşluğuna battım. Şöyle ipimi de alacağım buradan. Buraya direkt sık iğne yaptım. Şimdi bir iki zincir çektim. Yani toplamda 3 zincirimiz oldu. Şimdi buraya 3 tane yarım ikili trabzan yapıyoruz. Biraz uzatarak yapıyorum. Şöyle aldım. İlk iki ilmeğimi aldım ve uzattım. Tekrar ilk iki ilmeği aldım, uzattım. Ve üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Şimdi şurada bakın, şöyle tek ilmeği değil de şöyle iki ilmeği birlikte alacağım. Buraya tekrar batıyoruz. Yine aynı şekilde ilk iki ilmeği aldım ve uzattım. Tekrar ilk iki ilmeği aldım ve uzattım. Buradan tekrar aldım. Şöyle ikisini topladım ve uzattım. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Hemen şöyle de yapabilirsiniz. Tam ortadan batıp yine 2 ilmek var burada. O şekilde de yapabilirsiniz. O zaman biraz boşluk oluşabiliyor. O yüzden ben böyle yapıyorum ama şöyle battığımız zaman da daha rahat oluyor. İlk iki ilmeği aldım ve uzattım. Tekrar bakın, burada tek ilmek aldığım için çok fazla açıklık oluştu. Hemen tekrar yapacağım. Bakın şöyle ikisini birlikte alacağım. Evet. Uzattım ve iki ilmeği topladım. Şimdi buradan ilmeğimi aldım, uzattım. İlk iki ilmeği topladım, tekrar uzattım. Evet. Şöyle ve hepsini birlikte topladım. Sanırım 3 tane yeterli olmuştur. Şimdi ben burada toplamda 10 tane yaptım bu şekilde. 5 tanesi öne, 5 tanesi arkaya gelecek şekilde. Tabii ki askıların uzunluğunu sizler kendi istediğiniz ölçüye göre ayarlayabilirsiniz ama bu şekilde yaptığımız zaman neredeyse 20 santimetre kol evi olmuş oldu. Yani geniş bir kol olmuş oldu. Şu şekilde ölçüyoruz. Bakın buradan bir de bunun bu şekilde esneme payı var. Bunları da göz önünde bulunduralım. Buradan şu kısma kadar kol evinin boşluğu olmuş oluyor. Burayı ölçmeniz gerekiyor ayarlamanız için.
Evet, bu şekilde. Şimdi ben burayı tamamlayayım. Hemen diğer tarafa nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Toplamda 10 tane badem yaptım bu şekilde. Şöyle sonuncusunun hepsini birlikte topladım. Daha sonra şu ilmeğimi çıkartıyorum. Karşı tarafta şöyle ön yüzden tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi çektim. Sonra bir kaydırma yaptım. Sonra buradan tekrar bütün ilmeklerimi şöyle topluyorum. Bu şekilde kaydırma yaptım. Bu ilmeğimi tekrar ikinci kez boşluktan şöyle çekiyorum. Şimdi burada ipimi keseceğim ben. Şöyle zaten düğüm geldi. İpimi keseceğim. Biraz uzun bırakarak keserseniz burada siz. Şimdi ipimi kestim. Üzerine kenar modelimizi yapacağız. Bunu o şekilde gizleyebiliriz. Şöyle. Burada kenar modelimizi yapacağız. Şimdi kenar modelini yaparken ön yüzden yapacağımız için ipimi kestim. Tekrar ön yüzden devam edeceğim. Evet, şimdi herhangi bir yerden başlayabiliriz. Tığıma bir ilmek atıyorum. Şimdi buradan başlayabiliriz. Şu ilk trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle ipimizi de çekelim. Buraya direkt sık iğne yaptım. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar yanındakinin üzerine de şöyle ipimi gizleyeceğim. İkinci sık iğnemi yaptım. Başlangıç olduğu için yan yana iki sık iğne yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Şu iki sık iğnenin arasına batıyorum. Buradan bir ilmek aldım ve şu ipimi de çekiyorum. Tekrar bir sık iğne yaptım. Şimdi bir tane atlıyorum. Bir sık iğne. 3 zincir. Tekrar bakın bu araya geriye dönerek batıyorum. Buraya tekrar bir sık iğne yaptım. Bir trabzan atlıyorum. İkincisinin üzerine bir sık iğne. 3 zincir. Tekrar buraya bir sık iğne. Hemen bir tane atlıyorum. Arada zincir çekmeden bir atlıyorum. İkincisinin üzerine bir sık iğne. 3 zincir. Tekrar geriye dönüyorum. Boşluktan şöyle batıyorum. Sık iğnenin üzerine gelmiş oluyor. Tekrar bir sık iğne. Evet, son kez bir atladım. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir. Tekrar geriye döndüm. Ve bir sık iğne. Evet, kenar modelimiz de bu şekilde. Şimdi etrafını dönüp geldiğimiz zaman bu ipimizi de gizleyeceğiz. Şöyle şu aralara da yapabilirsiniz. Yani şu arkadan birleştirme de yapabilirsiniz. İpinizi uzun bırakarak iğne yardımıyla gizleyebilirsiniz. Bu şekilde buradan devam edeceğiz. Şuraya geldiğiniz zaman buraya dilerseniz bir sık iğne, yine 3 zincir çekip buradan hemen şuraya atlayabilirsiniz. Arada bir tane trabzan atlayarak yaptığımız için şuraya bir tane yapıp tekrar buradan atlayıp buraya da yine bir tane yaparak bütün etrafını aynı şekilde şöyle bakın burada olduğu gibi tamamlayabilirsiniz. Evet, büstiyerimizin anlatımı bu kadar. Ben tamamladıktan sonra çok hafif bir buhar ütüsü yapacağım. Evet, bu haliyle 36 bedene, 36-38 oldu mu bilmiyorum ama 34-36 bedene uygun oldu. Tabii ki bedenlerin ölçüleri farklı. Bazen küçük bedenlerde daha büyük örülmesi gerekebiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.